Selamlar sevgili arkadaşlarım, kıymetli dostlarım, hoş geldiniz. Yeni bir gün, yeni bir haftaya başladık. Bugün 8 Mayıs Pazartesi. Umarım haftaya iyi başladınız, verimli ve gerçekten şahane geçiyordur umarım. Ama bu akşam dün bahsettiğim Ay ve Jüpiter'in çok güzel bir açısı var. Lütfen onu değerlendirin. Çok özel bir akşam olabilir. Etkilerini gün içinde yaşamış veya yaşayacak olabilirsiniz. Üstelik bu akşamın devamı yarın yani 9 Mayıs Salı günü de daha güçlü şekilde devrede olacak. Dünkü yayından bugünün ya da bu akşamın detaylarını, saatleri izleyebilirsiniz eğer izlemediyseniz. Evet, tekrar hoş geldiniz. Umarım arka planımı beğenmişsinizdir. Sizler için yeni bir çalışma yaptık. Ellerine sağlık arkadaşlarımın. Henüz bitmedi, tamamlanmadı ama böyle bir yeşil arka plan hazırladık. Umarım beğenmişsinizdir sevgili dostlar. Evet, şimdi yarın gökyüzünde astrolojik olarak neler var? Bizi neler bekliyor? Hemen gelin onlara geçelim bakalım neler varmış. Evet, ne zamandır beklediğimiz 9 Mayıs Salı günü Uranüs Güneş kavuşumu gerçekleşecek. Bu arada 18 derece Boğa burcunda. Bu bizim hayatımızda özgürce yapmak istediklerimizi eyleme dönüştüreceğimiz bir açık alanıdır. Yani bir değişiklik yaparız. Mesela gördüğünüz gibi ben bir yenilik yaptım, bir yenilik kattım. Neye? İş hayatıma. Ve sizlerin göz önünde bulunduğum yerde sizinle daha hoş, daha keyifli bir yayınlar izlemeniz için. Siz de ister kendinizde, ister hayatınızda böyle beklenmedik değişiklikler yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle ben önemli bir konudan bahsedeceğim. Bu Uranüs Boğa burcuna geçtiğinden beri 2018 yılında bu arada Boğa burcuna geçti ve tabii ki her sene Güneş'in Boğa burcuna geçtiğinde Uranüs ve Güneş tabii ki kavuşuyor. Ama nasıl kavuşuyor? Şimdi geçen sene ve önceki sene Uranüs'ün Güneş'le hangi derecelerde kavuştuğunu size söyleyeceğim ve siz de ona göre hayatlarınızda bir takım kolay hesaplamalar yapabilirsiniz. Mesela şimdi 2018 yılında ilk Boğa burcuna geçiyor Güneş, o yıl kavuşmuyorlar. 2019'a bakıyoruz. 2019'da 3 derece Boğa burcunda kavuşuyorlar. Demek oluyor ki 3 derece Boğa burcunda kavuştuğunda Boğa burcunun ilk günlerinde doğanlar gerçekten heyecanlı, hareketli günler yaşamıştır. 2019 Türkiye için de çok önemli. Bir biliyorsunuz hastalık başlamıştı. Bir pandemiye başladığımız zamandı. Ve aynı zamanda şunu da hatırlatmak istiyorum. O yıl yani 2019 yılında Uranüs'ün Güneş'le kavuştuğu sene biraz daha Koç burçları sanki güçlü etkiler aldılar. Hayatlarında bir takım değişiklikler oldu ve aynı zamanda Boğa burcunun yönettiği yerler terazi burçları yani 3 derece çünkü Venüs de 21 derece Koç'taymış. Hemen bakıyoruz 2020 yılına bakıyoruz. 2020 yılında yine kavuşuyor. Bu sefer 7 derece Boğa'da kavuşuyorlar. Uranüs ve Güneş ve ondan yine Boğalar etki alıyor ama daha çok ikizler burçları da çok etki aldılar ve diğer değişken grup burçlar aynı zamanda etki aldı. O kavuşumdan ve eğitim ve öğrenimle ilgili de biliyorsunuz 2020 yılında bir pandemi olmuştu ve uzaktan eğitime başlanmıştı. 2021 yılına geldiğimizde yine kavuşuyorlar Uranüs ve Güneş. Bu sefer 11 derece Boğa burcunda kavuşuyorlar ve aynı zamanda o dönemde yine özellikle para piyasalarında hatırlıyorsanız 2021 yılında tutulmaların da ilk o aksta gerçekleştiği yıldı. Ekonomiyle ilgili konularda, piyasalarda inanılmaz bankalar gibi alanda farklı hızlı gelişmeler olmuş. Hatırlayanlarınız muhakkak vardır ve biraz da ülke içindeki gündemimizde de ani böyle değişiklikler olmuştu ve tabii ki dünyada da para piyasaları çok çalkantılı bir döneme gelmişti ve tabii o dönemde 11 derece Boğa burcunda, Akrep burcunda yerleşimi olanlar hayatlarında önemli değişimler, gelgitler ya da yaşamış olabilirler. 2022 yılına geldiğimizde yani geçtiğimiz yıl 14 derece Boğa burcunda kavuşmuş. Bu sefer 14 derece yine Akrep Boğa aksıyla birlikte en çok bu kavuşumdan etki alanlar mesela Mars o dönemde balıktaymış, yine Koç burçları. Yine Koç ve diğer öncü grup burçlar çok etki almışlar. Otorite figürü kişilerle ilgili önemli gelişmeler olmuştur. Belki sağlık sorunları olmuştur. Ve aynı zamanda suyla, denizlerle ilgili özellikle bazı
gizli saklı arka plan konuların bomba gibi ortaya çıktığı zaman dilimi olmuş olabilir. Şimdi bu yıla geldiğimizde, yani 9 Mayıs 2023 Salı günü, bu defa 18 derece Boğa burcunda kavuşuyor ve Boğa burcunun 18 derecelerinde, yani eğer bugün doğum günü ise sevgili boğalar, bugün doğum günü ise tabii ki önemli olacak. Sadece bugün değil, biliyorsunuz 5 gün önce ve 5 gün sonrası da etki alıyor. Hayatınızda çok sürpriz, yenilikçi günler olabilir. Bu arada bu kavuşum bizi bağımsızlaştıran, özgürleştiren, hayatımızdaki dinamikleri daha canlı, bize katan, cesur, cesaret edeceğimiz radikal değişimleri işaret eder. Ve bu defaki, yani yarınki kavuşuma baktığımızda biraz aile içindeki dinamikleri işaret ediyor. Evimizle ilgili konuları, mesela işte ofisimizle ilgili konuları, kardeşlerimiz, yakın çevremizdeki insanlarla olan bağımız, para alışverişleri, bakın burada gerçekten önemli olabilir ve yine gerçekten ülkeler içindeki durumları, vatanla ilgili konuları, ülkemizi ilgilendiren ve diğer aslında tüm ülkelerle ilgilidir bunlar. İç olayları gündeme taşıyan ani politik gelişmeler, ani mesela kayıplar da olabilir. Çünkü Uranüs Güneş bir şeyin aniden ortaya çıkması, patlaması gibi de düşünülmeli. Genellikle doğa olaylarını da getirir ama aynı zamanda dediğim gibi en önemli aslında bize getireceği şey de birincisi para, diğeri maddi kaynaklarla ilgili gelişmeler ve bir diğer ikincisi de aile, ev yaşantısı, evle ilgili yenilikler, ani dekorasyonlar vesaire falan filan. Mesela ben de bir boğa olarak gördüğünüz gibi böyle bir yenilik yaptım ve eminim ki özellikle 16 Mayıs'tan sonra bunların devamı gelecektir. Çünkü bu etki Jüpiter'in de boğaya geçmesiyle tetiklenecek sevgili dostlar. Ve bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Yine bu Uranüs'ün Güneş'le kavuşmasıyla birlikte en güçlü etkiyi de mesela ne zaman? 20 Mayıs'tan sonra alacağız. Mesela Mayıs'ın sonu, Haziran'ın ilk günleri, Haziran'ın ilk 10 günü, mesela o Mars'ın Aslan Burcu'na geçmesiyle Haziran boyunca aslında diyelim bu alan ve aynı zamanda geçen gün yaşadığımız 15 derece Akrep Burcu'ndaki tutulma da etkileneceği için gerçekten Mars'ın tetiklediği anlarda işte asıl o zaman bekleyeceğiz. Büyük, önemli, ses getirecek değişimleri ve olayları diyelim. Evet sevgili dostlarım, böyle bir enerjiyle giriyoruz bugüne ve gökyüzündeki açıları şimdi anlatacağım ve size saatleri söyleyeceğim. Bakalım bugün başka neler var, neler yapmalıyız, neler yapabiliriz ya da yapmamalıyız diyelim. Evet, bugüne baktığımızda Ay Yay burcunda ve hemen şöyle bir dinamik yapalım. Sizi 1-2 saniye sadece bekletiyorum ve şimdi tamam. Evet, Salı günde baktığımızda arkadaşlar Ay bu gece ayın 9'una geçtiğimizde 02.32'de Oğlak Burcu'na geçiyor. Aslında bunu şöyle değerlendireceğiz. Şimdi önemli bir gün. Ayın Merkür'e, düğümlere, Satürn'e çok güzel, harika açıları var. Bakın Ay Oğlak Burcu'na geçiyor ve tüm gün 2 gün Oğlak Burcu'nda. Oğlak Burcu direkt aslında hükümet, devlet, yönetim, askeriye, baştaki kişiler, askeriye, rütbeli insanlar, toprak, inşaatlar, emlakla ilgili konular ve tabii ki kesinlikle çalışma hayatımız. Bu demek oluyor ki kariyer ve statü. Bugün veya işte devam eden birkaç gün içerisinde ani sürpriz işle ilgili gelişmeler, değişimler, ani işe başlamak, güzel haberler veya aniden mesleki konularda bir değişim, anlaşma vesaire hiç ummadığınız yerlerden bazı gelişim ve değişim haberleri alabilirsiniz. Tabii ki Oğlak para demektir aynı zamanda. Finansla ilgili de yine sürpriz gelişmeler bekleyebiliriz. Ayın tam olarak saatleri söyleyeceğim. Gerçekten önemli ve güzel destekleyici bir gün. Mesela sabah 11.38 12.38 Ay Satürn seksili var. Yatırım yapmak, plan yapmak, herhangi bir konuda adım atmak için şahane, destekli ve kalıcı bir saattir. Hemen diğer saat söylüyorum. 13.27, 14.27 Ay Merkür'e seksil yapıyor arkadaşlar. Şimdi burada ben bugün ne beklerim? Sürpriz gelişebilecek haber dinamikleri beklerim. Çünkü Merkür biliyorsunuz retro.
Ve geçen gün de yazdım. Bakın Merkür Retro ayın 16'sına kadar Boğa burcunda parayla, birikimle, yatırımla, harcamalarla ilgili planlar yapmak için muhteşemdir. Yani altyapıyı hazırlarsın, gelecek planlarını yaparsın ve Merkür Retrosu bittikten sonra da hayata geçiririz. Çünkü hani Merkür Retro'da olduğunda bir durdurur ya bizi ve daha çok düşünürüz. Daha çok düşünürken daha çok detaya, ayrıntıya varabiliriz. Bizim için de sağlıklı olan budur aslında. Evet, önemli o bomba saatimizde söylüyorum 21:55-22:55. Uranüs tam olarak Güneş'le kavuşuyor. Astrolojik olarak ben her gün önemli derim. Çünkü her gün önemli. Gerçekten her gün bir şey öğreniyoruz. Her gün bir şey yaşıyoruz. Ve bir şey geliyor hayatımıza. Küçücük de olsa geliyor ve o kadar kısa ki gün dediğimiz şey, bu zaman dediğimiz şey hemen 12 saat sonra hemen mesela şu anda biraz sonra yarın olacak. Hemen dünde kalacak. Yarın dediğime bakmayın, dün oluyor. Hep dünleri yaşıyoruz, dünleri yaşıyoruz. O yüzden biz bugünü çok iyi yaşamalıyız. Önemli, değerli, kıymetli. E, Lütfen enerjinizi, duygularınızı, fiziki veya mental, bütün bu enerjinizi boşa harcamayın. Değmeyecek insanlara, değmeyecek işlere, gereksiz detaylara takılmayın. Bu güzel değişim ve dönüşümleri önce kendinizde lütfen özümseyin. Çevreniz, sevdikleriniz tabii ki önemli ama asıl önemli biziz sevgili dostlarım. Bunu da bir daha böyle hatırlatmak istedim sizlere. Evet, önemli bir gün. Şimdi bugünün şanslı saatlerini de söyleyeyim size. Kullanın, başvurular yapın. Hiç beklemediğiniz sonuçlar alabilirsiniz. Bu sabah 8:14 ve 9:24 arası. Gerçekten çok güzel bir saat. Çünkü ayın kuzey düğümü de o saatlerde güzel, şanslı bir açısı var. Gerçekten parayla, işle, rütbesi yüksek kişilerle, patron, amir, müdür vesaire, anne, baba, eğer önemli bir şey anlatacaksanız, bir durumu, bir konuyu açacaksınız, inanın çok güzel. Bir saat lütfen değerlendirin. İkinci saatimiz 16:23, 17:32. Evet, bu da yine aslında Merkür'ün ve ayın uyumlu açıları biraz geçmiş oluyor. O saat 13:27, 14:27'de ama bu saati de daha keyfinize, güzelliğinize, konforunuza, belki dinlenmek için geçireceksiniz. Kendiniz için belki bir şeyler yapmanız belki de daha doğru olacaktır. Son saatimizi söylüyorum. 23:13 ve gece 00:01 aralığında. Evet, o saatlerde zaten Uranüs ve Güneş kavuşuyor. Tak diye telefonunuz çalabilir. Tak diye bir mesaj düşebilir. Instagram'da, YouTube'da, diğer sosyal mecralarda aniden bir şey görebilir. Kafanızda harika bir mesela şimşek çakabilir. Ani bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Bu açı aydınlanma açısıdır aniden. Allah yürü ya kulum inşallah desin sevgili dostlar, hepinize diliyorum. Evet, böyle bir gün. Bu zor günlerden geçtiğimiz günlerde gerçekten güzel bir gün. Dün de söyledim ama mesela bu haftanın 8 ve 14 Mayıs haftasının en güzel günlerinden bir tanesi ve bir diğerinde dün söyledim ama bugün tekrar ediyorum. Cumartesi olduğunu söyleyebilirim. Evet, zorlukları da var ama gün boyu ilişkiler adına 13 Mayıs Cumartesi günü Satürn'ün de çünkü Venüs'le harika bir üçgeni var. Cumartesiyi çok özel işleriniz, konularınız için lütfen değerlendirin. Başlamak için, girişimde bulunmak için harikadır. Ama Merkür hala retro. Bu arada onu da ihmal etmeyelim. Merkür retrosu tam olarak ayın 16'sında tam olarak bitiyor. Aslında 15'inde bitiyor ama tam olarak 16'sında artık normale dönüyor. Sevgili dostlarım. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Her gün izlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum ve kanalımıza yeni gelen, aramıza yeni katılan tüm dostlarıma hoş geldiniz diyorum. Siz de bizlerle birlikte olduğunuz için inanın pişman olmayacaksınız. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere diyorum ve tekrar hatırlatmak istiyorum. Lütfen aylık uç yorumlarınızı izlemeyen arkadaşlar kanalda şu anda yayında. Mayıs ayı çünkü önemli bir ay. İzleyin. Özellikle 16 Mayıs sonrası çok daha güzel olabilir bazılarımız için. Hoşçakalın diyorum. Bay bay. Kendinize iyi bakın.